Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 3-4 günlük eğitim sürecinde insanları ikna etmek için kullandıkları en etkili follow eğitimlerinden birini anlatacağım. Bu eğitimde dışarıdaki ticaretle network marketingi karşılaştırıyorlar. Ondan sonra küçük şirketlerle büyük şirketleri karşılaştırıyorlar. Ondan sonra prensipsiz takımlarla prensipli takımları karşılaştırıyorlar arkadaşlar. Dışarıdaki ticaretle network marketing karşılaştırmasında dışarıdaki ticaretleri sürekli kötülüyorlar. İşte dışarıda şöyle köleyiz, böyle köleyiz, dışarıda yaşamıyoruz, hayatımız yok. Hep birilerini zengin ediyoruz. Yaşamak bu değil falan filan bir sürü şey. Dışarıdaki ticareti gözünüzde düşürüyorlar. Buna alçaltma manipülasyonu deniyor arkadaşlar. Bir şeyi bir insanın gözünden düşürmek. Bunlar dışarıdaki her ne iş olursa olsun gözünüzden düşürmeye çalışıyorlar. Ondan sonra başlıyorlar network marketingi övmeye arkadaşlar. Network marketingi öyle bir övüyorlar ki sanki haşa dersiniz dışarıdaki ticaretler Mekkeli müşrikler network marketingde haşa o dönemde gelen İslam gibi. Ve bu sistemin tepesindekiler de sanki haşa Hazreti Muhammed ve sahabelermiş gibi öyle bir anlatıyorlar. Siz diyorsunuz ya bu ne güzel iş ya. Biz şimdiye kadar niye bununla tanışmadık? Bu bizim kurtarıcımız ya, süpermenimiz. Adamlar öyle anlatıyorlar yani. Bu eğitim normalde en fazla ne kadar sürer? İşte 20-30 dakika. Ya adamlar 200 saat anlatıyorlar ya. İşte dışarıdaki işleri kötülüyorlar, network'ü övüyorlar, diğer şirketleri kötülüyorlar, kendi şirketlerini övüyorlar. Ondan sonra mağdurların yaptığı bütün kötü yorumları prensipsiz takımlar diye bir şey uydurmuşlar, onlara yığıyorlar. Kendileri de sütten çıkmış ak kaşık oluyorlar. Evet arkadaşlar başlayalım. Diyor ki dışarıdaki ticaretler büyük sermaye ister, network küçük sermaye ister. Hatta adam diyor sermaye istemiyor, sıfır sermaye. Kendine bir ürün alarak başlıyorsun. Hiçbir ücret ödemeden bir ticarete giriyorsun. Sanki diyeceğim fırından ihtiyacın olan talep ettiğin ekmeği almışsın da sıfır sermaye ile bir ticarete girmişsin. Yani öyle anlatıyorlar. Ondan sonra diyor ki dışarıdaki ticarette dürüstlük yok. Ama network marketingde dürüstlük varmış. Yani dışarıdaki herkes yalancı, üçkağıtçı, dalavereci. Bunlar dürüstlük timsali. Kendilerini öyle anlatıyorlar. Ondan sonra diyor ki dışarıdaki ticaret uzun süreç istiyor. Ama network kısa süreç. 2 ila 4 yılda bitiriyorsun bu sistemi diyor adam. Dışarıda verdikleri örnek de böyle A101, BİM, Şok. Adam diyor ki mesela o adamlar 10-15 yılda bitirmiş sistemi. Adam öyle deyince sen diyorsun ulan adam Şok'u, BİM'i, A101'i kötülüyor. Demek ki bu iş ondan da iyi diyorsun. Ulan adamların anlattığı her şey böyle kafanda bir ışık yakıyor. Bu kısa süreç dediği de milletin %90-95'i 6 ayda, 1 yılda, 1,5 yılda sistemi bırakıyor. Hani adamların kısa süreç derken başarılı oluyorsun demek istememişler demek ki. Belki de anlatmışlar biz anlamamışız. Sadece bu kısa süreç dediği o tepedekiler yani. Tepedekiler bu %0,4'lük kesim. Ondan sonra alttakiler geliyor, paralarını kaptırıyorlar, ürün alıyorlar, sistemin ne olduğunu anlıyorlar, çıkıyorlar gidiyorlar. Bir daha yerine yenilerini buluyorlar adamlar. Adamlar sistemi kurmuş, kendilerine bekliyorlar. Adamlar nasılsa parasını kazanıyor. Ali, Veli, Mehmet gelmiş parasını kaybetmiş. Hayatı alt üst olmuş adamların umurunda değil yani. Ondan sonra adam diyor başarı oranı düşük dışarıdaki ticaretlerin ama network'ün başarı oranı yüksek diyor adam. 4. videomda girdiğim sistemin başarı oranını hesaplamışım arkadaşlar. %0,4 ya. %1 bile değil bakın. Dışarıda hangi işte %1'in altında bir başarı oranı var ya? Ve adamlar başarı oranını da %99'muş gibi anlatıyorlar. %1 bile olmayan bir başarı oranını adamlar %99'muş gibi anlatıyorlar. Ondan sonra diyor klasik ticarette her şeyle sen ilgileniyorsun. Yok kargosudur, deposudur, üründür, muhasebesidir, çalışanıdır, kasiyeridir. Her şeyle adam diyor sen ilgileniyorsun. Ama diyor network'te şirket karşılıyor. Sen sadece reklamını yapıyorsun. Sen müşteri gibi ürününü alıyorsun, reklam yaparak milyoner oluyorsun. Her şeyle şirket ilgileniyor. Sen reklamını yaparak zengin oluyorsun diyor adam. Ondan sonra diyor dışarıdaki ticareti sadece belli bir yerde yapabilirsin. Ama diyor network'ü her yerde yapabilirsin. Madem her yerde yapabilirsin neden o zaman 20-30 kişiyi mülteci evi gibi bir yere toplamışsınız? Adamların hayatını mahvediyorsunuz. Adamların sağlığı mahvoluyor, psikolojileri bozuluyor. Madem her yerde yapabilir adam gitsin her yerde yapsın. Ha bunu deyince de adam diyor eğitim destek olmadan olur mu? Adam tek başına nasıl yapacak? Önce bir maksat olsun ya. Ulan adam zaten maksat olsa adamın sizin değişinize göre çalışmasına gerek yok yani. Siz kendi içinizde bile çelişiyorsunuz. Nereden baksan tutarsızlık. Ondan sonra diyor ki dışarıdaki ticaret eskiyor ama network her geçen gün kendini yeniliyor. Adamlar öyle bir müthiş anlatıyor ki insan hayran kalıyor. Ondan sonra diyor ki dışarıdaki ticarette miras yok. Diyor ama network'te 200 yıllık miras var. Hatta şöyle bir espri de yapıyorlar. Diyor dedenden miras kaldı mı sana? Oradakileri zaten garibandır. Genellikle hepsi yok diyorlar. Diyor ya bize zaten anca borç kalır diyor adam. Gülüyor kendince. 200 yıllık miras. Öyle bir anlatıyorlar insan hayran kalıyor. Ulan 200 yıllık bir miras bırakacaksın yani. Bu dünyanın neresinde var? Bir de öyle bir anlatıyorlar var ya. Diyor benim en sevdiğim kısmı bu miras kısmı.
Bayılıyorum bu mirasa falan. Şöyle bir o miras kısmını da anlatayım arkadaşlar. Şimdi bu adamlar anlatırken bir ay üzerinden gidiyorlar. Sonra kötülüyorlar işte 3 ay 6 ay diye. Ben daha da kötüleyeceğim. Bir yıl yapacağım arkadaşlar. Her bir yılda herkes 2 kişisini bulsun. Tamam mı? Şöyle 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000 diye gitmişim. Burada 1024 olması gerekiyor. Ben 1000 demişim. Rahat hesaplayabileyim diye arkadaşlar. 24'ünün bıraktığını varsayalım, tamam mı? Arada hep böyle küsuratları ihmal etmişim arkadaşlar. Kolay hesaplayalım diye. Bir yıl üzerinden gittiğimizde 33. yılda veya 33. aşamada toplamda 8 milyar insana ulaşıyor arkadaşlar. 8-8,5 milyar insana ulaşıyor. 33. yılda girenler sadece 4 milyar kişi ama toplamda 8 milyar falan yapıyor. Şu an zaten dünya nüfusu 8 milyar 8,5 milyar yani. İnsanlık bitiyor. Hadi diyelim ki o seneden sonra 34. yılda da 8 milyar insan katılsın. Toplamda 16 milyar insan yapıyor. Hadi 35. yılda 16 milyar insan katılsın. Toplamda 32 milyar insan. Bu mümkün değil arkadaşlar. Hatta 36, 37, 38 de ekleyelim. 38. senede 128 milyar insan lazım yani. 128 milyar insan ve toplamda 256 milyar insan yapıyor. Bu mümkün mü arkadaşlar? Bakın 38 yılda sistem bitti. Onların en kötülemesine göre bile 16-17 yılda aslında sistemin bitmesi gerekiyor. En kötülemeleri 6 ay ya. Ama ben kötülemeyi bir yıl yaptım. 38. yılda 256 milyar insana ulaşması lazım. Böyle bir şey de mümkün değil yani. Ve bu daha da katlanarak gidiyor. Sen 200 yıllık bir mirastan bahsediyorsun ama 38. yılda 256 milyar insana ulaşıyor. Hani nasıl bir miras bırakacaksın? Nasıl bir miras bırakacaksın? Böyle bir şey yok ya. Eğer siz de zenginlik vaat eden böyle işlerle karşılaşırsanız bir gidin oturun kendiniz hesaplayın arkadaşlar. Oradan bir çıkın önce. Çünkü orada size düşünme fırsatı vermiyorlar. Sizi sürekli yönlendiriyorlar. Yani onların telkinlerinin etkisindesiniz sürekli. Çıkın gidin evinize oturun. Adamlar ne anlatmışsa bir baştan sona kadar bir hesaplayın. Bir bakın başarı oranı yüzde kaç? Yüzde kaçı bırakıyor? Kendiniz bir baştan sona hesaplayın. Normal bir kafayla kimsenin etkisi altında kalmadan bir kendiniz hesaplayın. Zaten ne mal olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra küçük şirketlerle büyük şirketleri karşılaştırıyorlar. Genelde diğer şirketleri kötülüyorlar. Ya da mağdurların mağdur oldukları durumları hep bir diğer şirketlere yıkma durumu var. Ve kendi şirketleri hep böyle en iyisidir. Hep öyle anlatırlar. Tabi bu yazılanlar eğitimlerde yazılanlar arkadaşlar. Bunları ben kendi kafamdan yazmadım. Hatırladığım kadarıyla elimden geldiğince yazmaya çalıştım ve anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, küçük şirketlerde sponsorluk yok derler ama büyük şirketlerde dev sponsorluklar var. Mesela derler ki işte bizim şirketin Manchester City, Formula 1, Galatasaray, Fenerbahçe sponsorlukları var. Arkadaşlar şimdiye kadar 3 tane böyle sistemle karşılaştım ve hepsinde bunun gibi büyük sponsorluklar var. Ve hep çok kazanan, villalarda yaşayan, Maldivlere tatile giden süpermenler var arkadaşlar. Hep bir böyle pozitif, sıcak, cezbedici ortamlar var. Hep bir sistemi olumlama, güzelleme var. Hep bir manipülasyonlar var. Eğer daha önce karşılaşanınız varsa beni çok iyi anlayacaktır arkadaşlar. Ondan sonra derler ki işte küçük şirketlerin ekonomik altyapısı yok. Ama bizim şirketin ekonomik altyapısı sağlam. Zaten sağlam olmazsa adam diyor 31 yıldır ayakta kalmaz yani. İşte 5 yıl deneme süresi 26 yılda normal devam ediyor diyorlar arkadaşlar. Ondan sonra küçük şirketlerin ürün yelpazesi dar, sadece zayıflama bakım ama bizim şirketin ürün yelpazesi geniş diyorlar. İşte saattir, takıdır, sağlıktır, ev yaşamdır, bakımdır, eğitimdir, tatildir. Ürün yelpazesi geniş dedikleri de sağlıkta 2 tane ürün var. Ev ve yaşamda işte yaklaşık 3-5 tane var. Tatil paketinde 7 tane tatil paketi var. Bakım güzellikte 20 kalem bakım güzellik ürünü var. İşte bir eğitimde yaklaşık 30-40 mı ne öyle bir kalem var. Genelde takı ve saat var arkadaşlar. Ürün yelpazesi geniş dedikleri bu. Ondan sonra hitap ettiği kesim az derler işte küçük şirketler için. Sadece kilolu ve zayıfa indirgiyor adamlar. Ama kendi ürünleri herkese hitap ediyor arkadaşlar. Düşünsenize ürün yelpazesi geniş ve herkese hitap ediyor diyorlar. Ama oradakilerin büyük çoğunluğu saat almış. Hepsinin kolunda saat. Adam saati de talebi olduğu için almıyor. Hepsine zenginlik vaat ediyor. Bu Ankara'daki sözde ofislerde hayal satanlar. Hatta oradakilerin hepsi saat fiyatlarını duyduğunda adamlar şok oluyor. Ama düşünce büyütme adı altında belli başlı manipülasyon taktikleriyle milleti zengin olacaklarına inandırıp o saatleri hayalle satıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki diğer küçük şirketlerin vizyon ve misyonu yok. Dinleri, imanları para diyor adam. Ama diyor bizim vizyon ve misyonumuz var. Diyor bizim şirketin hedefi 1 milyar bağımsız temsilciye ulaşmak.
İşte ritim var. Diyor bizim şirket bir toplumsal düzen amaçlıyor. Ondan sonra diyor ki işte sinek şirketlerin kazanç planları karışıktır ama bizim şirketin kazanç planı net. 3'e 3 dengede $200. Solda 34, sağda 34 kişi dahil ettin mi diyor $6.800 kazanıyorsun. Hatta onu da demiyorlar. Diyorlar solda 34, sağda 34 ürün satıldı mı $6.800 kazanıyorsun. Adamlar adam dahil etme üzerinden anlatmıyorlar tabi. Ve diyorlar sinek şirketlerin komisyon dağıtma oranı çok düşük. %18.4 ama diyor bizim şirketin komisyon dağıtma oranı yüksek %35. Ya isterse komisyon dağıtma oranı daha yüksek olsun. %50 olsun. Hatta bu %50 oran herkese dağıtılan komisyon toplamı da olmasın. O %50 oran sadece sana verilsin. Ama sen insanların peşinden koştuktan sonra, insanların da bu ürünlere doğal bir talebi olmadıktan sonra, sen bu ürünleri insanlara zenginlik vaadiyle sattıktan sonra nasıl kazanacaksın ki sen komisyonu? Zenginlik vaadiyle bir kişiye satarsın, 3 kişiye satarsın, 5 kişiye satarsın. Ondan sonra o insanların ahıyla zaten sen bir yere varamazsın yani. Komisyon istediği kadar yüksek olsun. Ama sen insanların peşinden koştuktan sonra, insanları dahil etmeye çalıştıktan sonra o komisyonu zaten kazanamazsın yani. Ya arkadaş siz işimiz çok değerli diyorsunuz değil mi? Abi işi çok değerli olan adam kimsenin peşinden koşmaz. Bakın hurdacı her zaman bağırır ama antikacı asla bağırmaz. Siz bir antikacının birilerinin peşinden koştuğunu duydunuz mu hiç ya? İşi çok değerli olan adam kimsenin peşinden koşmaz. Ancak insanlar çok değerli işin peşinden koşar. Siz işimiz antika diyorsunuz ama hurdacı gibi milletin peşinden koşuyorsunuz ya. Bu nasıl mükemmel bir iş? Ondan sonra network marketing 85 yıllık bir sektör ve 185 milyon bağımsız temsilci var diyorlar. QNet'te 26 yıllık bir şirket ve 36 milyon bağımsız temsilcisi var diyorlar. Diyorlar dünyada 3000-4000'e yakın network marketing şirketi var diyorlar. Ondan sonra geçiyorlar prensipsiz takım, prensipli takım arkadaşlar. Bu prensipsiz takım, prensipli takım karşılaştırmasında da sürekli prensipsiz takımları kötüleyip, onları aşağılayıp ve kendilerini sürekli yüceltiyorlar. Kendilerine edify yapıyorlar. Kendilerini gözünüzde en iyi takım olarak gösteriyorlar. Adamlar kendilerine prensipsiz takımlar diye hayali bir şeytan yaratmışlar. Ve mağdurların yaptığı yorumları, yaptığı videoları, yaşadıkları bütün mağduriyetleri prensipsiz takımlara yakıp kendileri sütten çıkmış ak kaşık oluyorlar arkadaşlar. Ve başlıyorlar işte prensipsiz takımlar kafelerde çalışır, Zoom üzerinden çalışır, parkta, evde ama kendileri ofis ortamında çalışıyor. Sanki iyi bir şeymiş gibi de sunuyorlar arkadaşlar. Mesela adam Zoom üzerinde ek iş olarak yapıyor ve orada belki namusuyla yapanlar vardır. Adam hayal satmıyor yani sadece ürün üzerinden bu işi yapmaya çalışıyor ama adamlar onların hepsini kötüleyip kendilerini övüyorlar. Ofis dedikleri de mülteci evi gibi bir yer. Sabah akşam çorba makarna içiyorlar, millete milyon dolarlardan bahsediyorlar. Kendilerini hep bir olumlama, hep bir güzelleme yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki prensipsiz takımlar bireysel çalışırlar ama biz takım halinde çalışıyoruz. Ya arkadaş network zaten takım halidir. Adam bireysel çalışacaksa niye o işe girsin? Nereden baksan tutarsızlık. Ondan sonra diyor prensipsiz takımlarda eğitim yok ama bizde eğitim 5 prensipten bir tanesi. Onlarda destek yok ama bizde destek 5 prensipten bir tanesi. Ondan sonra diyorlar ki prensipsiz takımlarda dürüstlük yok. Diyor ne kadar yalan, hile, hurda ararsan var. Ama diyor biz çok dürüstüz. Hani adamlar dürüstlüğün timsali. Arkadaşlar kim namus edebiyatı yapıyorsa en namussuzu o çıkıyor. Kim ahlak edebiyatı yapıyorsa en ahlaksızı o çıkıyor. Ve kim de dürüstlükten en çok bahsediyorsa emin olun en büyük yalancı odur. Sizin dürüstlük anlayışınız ne? Onu anlamadım. Hayatınız yalan ama prensipten, dürüstlükten bahsediyorsun. Hayal satmak mı dürüstlük? Demagoji yapmak mı dürüstlük? Türlü manipülasyon taktikleri kullanmak mı dürüstlük? İnsanları yalanla davet etmek mi dürüstlük? İnsanlara yalandan randevu mesajı atmak mı dürüstlük? Bir saatte anlatılacak işi 3-4 günde anlatmak mı dürüstlük? Ve bunu da asgari ücrete alışmış bir kafayı 27.200 dolara anca büyütüyoruz deyip düşünce büyütme diye yutturmak mı dürüstlük? İşi anlatmak yerine eğitim veriyor gibi görünüp türlü manipülasyon taktikleriyle düşünce yönlendirmek ve beyin yıkamak mı dürüstlük? Çok pahalı ürünleri milletin talebi ve ihtiyacı olmamasına rağmen hayalle satmak mı dürüstlük? Bir Rus gelmiş 6 ayda yapmış gibi yalan hikayeler, masallar anlatmak mı dürüstlük? Milleti işe çekmek için başta aslan kaplan deyip bırakırken arkasından hıyardı, korkaktı demek mi dürüstlük? Madem korkaktı neden aldın o zaman? Ofiste suni cezbedici yalan bir samimiyet oluşturmak mı dürüstlük? Başarı oranı 0,4 olan bir işi başarı oranı %99'muş gibi anlatmak mı dürüstlük? İnsanların güven duygusunu ve başka zaaflarını kullanmak mı dürüstlük? Cebinde 3 kuruş olmadığı halde millete ben şu an ayda 1000-2000 dolar kazanıyorum demek mi dürüstlük? Garibanların zamanını, sağlığını, itibarını, insanların ona olan güvenini ve yaşama sevincini çalmak mı dürüstlük?
Milletin prospektleri işi reddedince sırf oradaki arkadaşını da ayıktırmasın diye arkadaşının gözünden düşürüp adamı tek tek dostlarından etmek mi dürüstlük? Milletin hayatını alt üst etmek mi dürüstlük ya? Her eğitim öncesi hiçbir vasfı olmayan kişileri yüceltip edifaylarını yaparak milleti kabı boş hale getirip beyinlerini rahat yıkanabilir hale getirmek mi dürüstlük? Milletin ailesini gözünden düşürerek ailesine danışıp gerçeği çakmasının önüne geçmek mi dürüstlük? Tabi biliyorsunuz adamın aynaya bakıp göremediğini ailesi duvara bakıp görecek. Siz de ekmeğinizden olacaksınız. Arkadaşlar şunu asla unutmayın. Kimse sizi aileniz kadar düşünmez. Hele de bu hayal satıcıları hiç düşünmez. Öyle diyorlar işe girsin de etki çemberinden faydalanalım. Bunların sahte, suni samimiyetlerine kanmayın arkadaşlar. Ondan sonra diyor ki prensipsiz takımlarda BV kuralı yok. Bizde BV kuralı var. 6000 BV. Şirket kuralını da 3000 BV olarak anlatıyorlar. Halbuki şirketin kuralı da 1500 BV. Nasıl anlatıyorlar? Güya 6000 BV olunca 3000 BV'ye göre bir ay daha erken max out olacaksın. Ya arkadaş ben bir ay erken max out oldum bir ay geç sana ne? Ama yok. Eğer 3000 BV olursa beyefendi 200 dolar kazanacak ama 6000 BV olursa beyefendi 400 dolar kazanacak. Adam demiyor ben fazla kazanmak için BV kuralını yapmışım. Neymiş işte sizi daha erken başarıya ulaştırmak için yapıyoruz. Yani düşünsenize 1500 BV olsa adam 100 dolar kazanacak ama 6000 BV olunca adam 400 dolar kazanıyor. Adam burada fazla kazanç için yapıyor ya. Sen bir ay erken max out olsan ne? 2 ay geç olsan ne yani? Zaten hepsi gariban. Lan biraz Allah'tan korkun be. Bir de her şeyi de bir kılıfa uydurmuşlar yani. Neymiş? Prensipsiz takımların başarı oranı düşükmüş. Bunların başarı oranı hep yüksekmiş. Ulan hepiniz aynısınız be. Başarı oranı hep yüksek dediği de %0,4 ya. %1 bile değil. Yani bunu öyle bir anlatıyorlar. Başarı oranı %99'muş gibi anlatıyor adam. Böyle bir dünya yok ya. 4. videomda anlatmışım gidin izleyin arkadaşlar. Başlangıçtan ta insanlık bitene kadar hesaplamışım. %0,4 ya %1 bile değil. Ondan sonra diyor ki adamların amacı ürün satmak. Hatta diyorlar ürün satıp para kazanmak. Adamların dini imanı para. Ama diyor bizim amacımız sistem kurmak. İnsanların hayatına dokunmak. İnsanların, garibanların hayatını güzelleştirmek. İnsanları klasik ticaretin zulmünden kurtarmak. İnsanları kölelikten kurtarmak. 20-30 dakikalık şeyi adamlar 2 saat böyle follow yapıyorlar ya. Neymiş ama sistem kurmakmış. Bak. Demiyorlar tepedekiler sistemi kurmuş, oltaya atmış bekliyorlar. Kimler takıldıysa artık. Zaten üsttekiler sabit, alttakiler sürekli değişiyor. Adam geliyor, hayalle ürününü alıyor, sonra işi çakıyor gidiyor, sonra yenileri geliyor, gidiyor, yenileri geliyor. Sürekli bir sirkülasyon ama adamlar sürekli kazanıyorlar. Ve bu kazançları sizin de kazanacağınızı vaat ediyor adamlar. Ondan sonra geçiyorlar işte prensipsiz takımlar kim olursa olsun beraber çalışırlar. Yeter ki girsin de para kazanalım diyorlar. Ama kendileri herkesle çalışmıyorlarmış. 3-4 gün prospektler işe bakıyormuş. Bunlar da 3-4 gün o prospekte bakıyormuş. Bak. Ulan geldik gördük da kimi katakulliye getirdilerse alıyorlardı yani. Kimi getirmişlerse ya. Sadece tok gidiyorlar almıyormuş gibi yapıyorlar ama herkesi alıyorlar. Formaliteden bir şeyler yapıyorlar. Sınav yapacağız. Bakalım geçebilecek misin falan feşmekan. Ama herkesi de alıyorlar yani. Ondan sonra diyorlar işte bu işi yapabilecek adam hedefi net olacak. Hedefi ailesi gibi büyük bir hedef olacak. Cesaretli olacak. Hayalleri olan birisi olacak. Diyor burası akıllı adamın yeri değil. Burası cesaret ve hayali olan adamın yeri. Yani uçacak kaçacak biri lazım adamlara. Akıllı adam lazım değil. Çünkü akıllı adam neyin ne olduğunu biliyor. Ondan sonra diyor ki hedefi sağlam olan adam başarılı olur. Gayet basit net. Yeter ki hedefi hayali cesareti olsun diyor adam. Ondan sonra prensipli takım diye işte bu Universal Enerji Team'den bahsediyorlar. Vision Team'den bahsediyorlar. Türkiye Enerji Team'den bahsediyorlar. Fatih Team'den, Arya Team'den bahsediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar sizce işi çok güzel olan birileri bu kadar kendilerini övme gereği duyar mı? Yani yüceltme manipülasyonu yapar mı bu kadar ya? Onların deyimiyle edify. Başkalarını kötüleme gereği duyar mı ya? Yani alçaltma manipülasyonu yapar mı? Sizce işi çok güzel olan milletin peşinden bu kadar koşar mı? Yoksa millet mi güzel işin peşinden koşar? Arkadaşlar tabii ben hatırlayabildiğim kadar yazdım ve anlatmaya çalıştım. Hatırlayamadığım şeyler de olabilir. Siz eğer varsa hatırlayamadıklarımı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de yaşadığınız mağduriyetleri yorumlarda belirterek milleti hayal satıcılarına karşı bilinçlendirme hareketimize katkıda bulunabilirsiniz. Ve videoların daha çok kişiye ulaşması adına videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.